Resme bakan zaten kendini buluyor, insanı buluyor. Yani ille ki orada bir profil resmi veya surat resmi olması gerekli değil. Hem de derin düşünebiliyor. Diğer resimlerde demeyeyim de bazı resimlerde yüzeysel bakıyor. Yüzeysel ama resme baktığı zaman derinde mesela şurada şu mu var, burada bu mu var, şöyle mi böyle mi, neye benziyor, şöyle mi oluyor düşünebiliyor. Düşünmek çok önemli. Ben kendi beynimi anlatıyorum. Başkasının beynini anlatmam mümkün değil. Başkasının beynini anlatan var mı bilmiyorum ama kendi beynimi anlatıyorum. Beynimi anlatırken de beynimin içinden geçenleri anlatıyorum. Diğer insanlara uyabilir, uymayabilir. İlişkiler çok yoğun, stresli olduğu zaman resim yapmıyorum. Çünkü resmime kötü tesir edecek. Tabii çok büyük acılar yaşadığımda oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Kin tutma, o kesin. %100 kin tutma. Sinirimin geçmesi, beklemek değil de üstünden duruyorum. O da öyle, 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 o da öyle diyorum. Bir süre sonra geçiyor. Yine resme devam ediyorum. Empati duygum eskiden beri var. Bir toplantıda dedim ki nasıl dediler? İnsanlar için bir ara çok fazla projeler yapıyordum, yardım projeleri. Nasıl yapabiliyorsun? Biz yapamıyoruz dediler. Dedim empati duygusuyla herkese empati hissediyorum dedim. Dediler ay çok zor olur biz yapmıyoruz dediler. O zaman ilk defa empati yapmayan insanlar olduğunu öğrendim. Daha önce bütün insanlar empati yapabilir diye düşünürdüm. Empati duygum kuvvetli, onun için çok zorlanıyorum. Çok inceledim bu konuyu. Sanat niye dünyayı daha iyi yapamıyor? Hakikaten çok araştırdım. Ve sonunda şu çıktı, bir biyokimya profesörüyle görüştüm bu konuyu. İnsan beyin enzimleri, nefret, sevgi, her türlü enzimi hareket ettiren hormonlar var. Ve bu hormonlara göre vücut yaşıyor. Eğer sadece sevgi hormonu olsa, ötekiler olmasa ölür insan, yaşayamaz. Öyle bir vücut yapımız var. Yani bütün vücut dengede. Bazı çok çalışıyor, bazı az çalışıyor. Sanat evet güzel ama anlık. Anlık duygular. Düşünebiliyor musunuz? Bir resmin karşısında senelerce oturduğunuzu veya bir sanat şeyinde senelerce gezdiğinizi. Bu mümkün değil. Duygu geçişleri olması lazım. İnsanlar duygu geçişlerine belki de resimlerimin beğenilmesinin nedeni duygu geçişleri vardır resimlerimde benim. Onlara hitap ediyor. Yani çünkü birkaç duyguyla birden yapıyorum. Korkuyorum şimdi. Neden korkuyorum? Bilgisayarları çok öne aldılar. İnsanların hatalı taraflarını yok ettikleri zaman zaten insan olmayacak. Genetikle oynamaya başlamışlar. Doğuştan itibaren çok zeki, çok akıllı, büyük paralara çocuklar doğuracakmış. Yani hani diyorum ya size kötü insan yoktur, vicdansız insan yoktur diye eskiden düşünürdüm. Şimdi biliyorum ki vicdansız ve kötü insanlar var. Bunlar çok kötü şeyler yapabilirler. Ben artık belli bir yaştayım ama gençler için üzülüyorum. Hakikaten gençlere çok üzülüyorum. Yani gençlerin hayatı hem çok zor hem de ilerisi pek o kadar aydınlık değil gibi geliyor ama umuttan bahsediyoruz. Umutlu olmamız lazım. Başka türlü hayat yaşanmaz. Oraya bir tane insan koyduğum zaman ben o değilim, koyduğum insan değilim.
Gören kişi kendisiyle özdeşleştirdiği zaman o da değil. Onun için ben yapmıyorum ama arkadaşlardan yapanlar var, görüyorum. Soyutta insan figürünü birleştiriyorlar. O da onların tercihi. İnsanı taklit etmiyorum ben. Yapmak istemiyorum ama sanat bir yetenek. İnsan içinden gelen bir şey. İnsanda var olan bir şey. Liderimizin söylediği gibi farklı bir şey, olgu. Keşke herkes biraz sanatla ilgilenebilse ama yok böyle bir şey. İçinden gelmiyor bazı insanların. Onlar da başka şeyler yapacaklar, kim bilir. Her şey var insanın yüzünde. Mesela ben diyorum ki kimseye kötülük yapamam. Yani düşünüyorum, mümkün değil. Nasıl bir kötülük yapılır? Hani bir insan insana nasıl kötülük yapar? Ama anneyim. Kötülük de yapabilirim gerekirse. Anneler farklıdır. Ya bir geldik gidiyoruz Allah aşkına şu dünyaya. Üzmenin, insanları sıkmanın anlamı yok. Ama zaten yeterince dert var bu dünyada. Yeterince sıkıntı var. Yeterince üzüntü var. Bir de birbirimizi perişan etmenin hiçbir anlamı yok. Vicdansız ve kötü insanlar. Bunlar var. Gençken bunların olmadığını, herkesin içinde iyilik damarının olduğuna inanırdım. Ama şimdi artık vicdansız ve kötü insanlar olabileceğini biliyorum. Neden öyle bilemiyorsun. Fakat doğa işte. Doğada her cins insan yaşıyor. Doğa der ki sinirlenme. O da öyle. O da öyle dediğim zamanlar da oluyor. O da öyle diyemediğim zamanlar da oluyor. İşte. Onun için televizyon seyretmiyorum. Onun için gazete okumuyorum. Çok üzücü haberler oluyor. Çok üzüntü, sıkıntı verici şeyler oluyor. Kötülüğe tahammül edemiyorum. Kötü insana çok zor tahammül etmesi. Vicdansız insana sonra. Mesela geceleri yoldan saat 3'te 4'te korkunç seslerle araba geçiyor gençler. İçimden diyorum ki sinirlenme. Ailesiyle büyük sorunu var herhalde. Sinirlenebilirsiniz ama yok, hayır, sinirlenmiyorum.